1964 doğumluyum. Kayseriliyim ama Fatih'te yaşamaktayım. Küçüklüğümden bu yana. Ailemle birlikte kalabalık bir aileydik. Babamın vefatından sonra bir Kayseri'ye gidiş dönüşlerimiz oldu. Ama genel ikametimiz hep 67'den bu yana. Aynı ev, aynı sokak, aynı mahallede yaşamaktayım. Çok seviyorum yaşadığım bölgeyi. Mutluyum orada. Güzel insanlar tanıdım. Güzel insanlarla arkadaşlık, komşuluk, eş dostluk yaptık. Hala devam ediyoruz. Babam toptancıydı. İnşaat işleri yapıyordu. Evimizin karşısında nalburu vardı babamın. Ama ağır bir rahatsızlık geçirmesinden dolayı işte acaba hava değişiminden mi kaynaklı diye Kayseri'ye tekrar dönüşler olup gidip gelmeler oldu. Sonra ameliyatlar falan derken işte benim küçüklüğümde geçen bir olay bunlar. Bu şekilde tekrar döndüğümüzde biz aynı yerden babamı kaybedip devam ettik. Ben 87'de evlendim. Bir tane oğlum var. Yine aynı bu sefer Seyit Ömer Mahallesi'ne gelin gittim. Ama tekrar döndüm. Yine Silivri Mahallesi'nde oturuyorum. Koca Mustafa Paşa. Yani o zaman Arabacı Beyazıt Mahallesi olarak geçiyordu o bölge. Yani o genel Koca Mustafa Paşa çevresinde. Oralarda yaşadık yani. O zaman boş alanlar çok vardı. Mesela bizim evimizin karşısında gecekondu vardı. Gecekondu dediğim de yani güzel yerlerdi bahçe içinde. Oralarda falan oyun oynardık. Sonra orası yandı karşımızda. Yerine bina geldi, dikildi. Herhalde ondan dolayı mıdır bilmiyorum, çocukluğumdaki yaşadığım güzelliklerden dolayı. Ben böyle taş yığınlarını pek sevmiyorum. Onun için site kültürü değil de mahalle kültürünü çok seviyorum. Beş taş oynardık, ip atlardık. Taşları dizip seksek yapardık üzerinden. Böyleydi bizim oyunlarımız. Tombala oynardık, kalabalıksak. Kulaktan kulağa oynardık, çok eğlenceli olurdu. Yani çok saf, temizdi ya o günler, çok güzeldi. Ya 1+1 de evimiz ama hani küçük 1+1 değil yani, salonu falan bayağı büyüktü. Kalabalık bir aileydik. Etraf olarak da kalabalıktık. Hani hem 6 kardeşiz. Babaanne, anneanne, amcalar, dedeler, halalar, ne diyeyim, kuzenler, hep birlikte bir yaşamımız vardı. O çok güzeldi. Hani onu çok arıyorum şimdi. Onun için hani insanların şu anda yalnız yaşamalarını ben anlam veremiyorum. Hiç anlam veremiyorum ve hiç güzel olmadığını düşünüyorum. Çocuklar tek başına yaşıyorlar çünkü. O güzellikleri yaşayamıyorlar. Ya daha çok apartmandı zaten de benim hatırladığım dönemde. Annemin anlattığı dönemlerde sadece o bizim oturduğumuz bina yapılmış 67'de. Onun dışında etraftakilerin hepsi bahçe içindeki evlermiş. Çoğu yanarak yok olmuş. Yerlerine binalar dikilmiş işte. Hep bahçeymiş her yer. Annem öyle anlatırdı. Sadece bizim bina vardı diye. Zaten o binada ilk de ev alan babam olmuş orada. Sonrası da işte biraz meşakkatli bir yaşam olunca. Ama çok güzeldi ya o. Yani bilmiyorum. Mesela evimizin bitişinde hemen Ahmet Paşa'nın konağı var. Komşularımız çok iyiydi. O Ahmet Paşa'nın torunlarıyla ben tabii ki de vaktime kadar onun torunları oturuyordular. O kadar güzeldi ki orası. Hani onun gidip balkonda kahve içmek bile bir ayrıcalıktı. Çok seviyordum. Işıl ablamız vardı. Çok iyi bir insandı. Eşini kaybettikten sonra zaten konağı satmak zorunda kaldılar. Onca yıl ayakta durdu konak. İçinde oturdular ama belli bir şeyden sonra artık tabii konağın restore edilmesi gerekiyor. Bakımı çok ağır olduğu için tek başına da yapamayacağı için sattılar. Şu anda restore edildi. Ama eski hali çok daha güzeldi bence. Arkada bahçesi vardı, oralarda oyunlar oynardık. Ya sur diplerinden nasıl diyeyim, Yedikule'den sanki Mevlana Kapı'ya kadar desem benim tabiri caizse oraya kadar hep gecekondu vardı oralarda.
Mesela benim sokağımda bile çok gecekondular vardı. Etrafları bahçe, duvarlar örülüydü hani hep etraflarında. Özellikle benim şu anki evimin arkasında çok gecekondular vardı. Yani güzel insanlarmış, orada oturanları da tanıdım sonra yaptığım sosyal işlerden dolayı. Ama biz oralara gitmeye korkardık, çekinirdik oralardan geçmeye. Çünkü artık o gecekondular öyle haller almıştı ki bu yıkımdan önce. Yani bir izbelik yerler gibiydi. Mesela ben çoğu kapıya yani tek gidemiyordum, içeri giremiyordum, o derecedeydi. Hani orada nasıl insan yaşar diye kendime çok sormuşumdur da orada gittiğim zaman. Oralarda insanlar yaşıyorlardı. Temizlenmesi çok güzel oldu. Şu an inşaat durumunda. Millet bahçesi yapılacak. Temizlendi. Oradaki evlerin hepsi yıkıldı. Ama güzel. Belediyemizin hani insanları yıpratmadan bu işi yapması da çok güzel oldu. Herkes gönül rızasıyla orayı terk etti, boşalttılar. Yıkım gerçekleşti, temizlendi. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Mevlana Kapı'ya kadar yapıldı. Kalan bölüm artık bizim o tarafa doğru, Silivri Kapı'ya doğru çalışmalar geliyor. Çok güzel olacak oraları. İşte bu dediğim gecekondu o konağın bahçesinde vardı. Bir de bu Koca Mustafa Paşa'daki evlerin arkaları hep bahçedir. Bizim evimizin arkasında da bahçe vardı. Orada incir ağaçları falan vardır. Ceviz ağaçları vardır. Onları toplar yerdik. Hala da duruyor o ağaçlar. Mesela şu an benim oturduğum evin arkaları da öyle. Bütün binaların arka yüzü hep bahçedir. Oralarda oynardık. Alttan geçişler vardır hep oraya. Oralara çıkardık arkadaşlarımızla. İşte mesela arkadaşımızın apartmanındaysa onların o bahçeye geçerdik. Veya bizim oradaysa bizim arka bahçeye geçip oralarda oyunlarımızı oynardık. Çünkü sokakta fazla oynatmazlardı o zamanlar kız çocuklarını falan. Yok, izin verilmezdi. Hani edep hep ön plandaydı bizim dönemimizde. Aşırı da önem verilirdi edebe. O yüzden arka taraflarda oynardık. Mesela karşı komşumuzun terasları vardı, çıkar orada oynardık. Böyle güzel komşuluklar vardı yani. Ben dediğim gibi 67'den bu yana Birinci Caddesi'nde oturuyoruz, Silivri Kapı mahallesinde. O zaman Arabacı Beyazıt mahallesiydi. Seyit Ömer mahallesine gelin gittim, orada oturdum. Onun haricinde Şirinevler'e taşındım bir dönem. Yapamadım. Tekrar geri döndüm. Çok seviyorum çünkü ben orayı. Mahalle kültürünü çok seviyorum. Ya komşuluk ilişkilerinden nasıl bahsedilir bilmiyorum. Muhteşem bir şey. Yani muhteşem komşuluklar yaşadık, hala yaşıyoruz. Mesela bu baba evi dediğim yerde 40-50 yıllık komşularımız. Hala hayatta olanlar var, vefat edenler var. Ya o kadar güzel ki annemizin babamızın evine girer gibi girip çıkıyoruz. Mesela karşı komşularımız var aynı şekilde. Ben onların kızları gibi girer çıkarım yani o derece. Derdimi anlatırım. Paylaşırım bu derece. Hal hatır sormadan olmaz. Mesela esnaflarımız var aynı sokakta hala yıllardır ikamet eden, esnaflığını devam ettiren. Kızım nasılsın diye sorarlar. Bunlar çok güzel şeyler. Ben seviyorum böyle şeyleri. Yani çok güzeldi. Dediğim gibi bir de hani az önce de söyledim ya, edep ön plandaydı. Aşırı önem verilirdi. Yani her komşuya da gidemezdik kızlar olarak. Komşularımız, bazı komşularımız var işte hala hayatta onlar şu anda. Çok da seviyorum. Allah onlardan razı olsun. Kızları gibi girer çıkardım. Mesela yan komşum vardı. Ben o zaman 13-14 yaşlarında falan işte abimle kalıyordum orada. Yemeğime varana kadar. Hani işten gelirdim, hemen kapıyı tıklardı, tepside yemekler. Sen yoruldun geldin. Mesela benim zilim çaldı, kapım tıkladı. Benden önce onlar açardı. Korkma kızım, biz varız burada. Ya ne kadar güzel bir şeymiş bunu yaşadıklarım. Yani sonradan insan tabii ki daha iyi anlıyor. Ya bu insanla mesela o Gülseren Mustafa abiydi yan komşum. İrtibatımız da kesildi. Bir daha ulaşamadım ben onlara. Çok da aradım ama o zaman tabii telefon yok, bir şey yok. Taşınmışlardı, Bahçeşehir'e gitmişlerdi onlar. O çocukları benim çocuklarım gibiydi. Ben onlarda, onlar bende. Mesela bensiz kahvaltı yapmazlar.
Ben mesela bir şey hani sırf benim için değil bütün komşularla aynı. O geldiyse Ayşe de gelecek. İşte öbürünü de çağıralım. Haydi kahvemizi hep birlikte içelim. Hadi Ayşe'ye çıkalım. Hadi buna gidelim. Böyleydi yani. Veya bir düğün olsun, mevlüt olsun, herhangi bir şey olsun. Bize iş düşmezdi. Komşular gelip yapardı. Ya bu kadar güzeldi. Yani kelimelere dökemiyorum o güzellikleri gerçekten. Mesela o konaktaki işte Işıl ablamız alt komşumuz vefat ettiğinde ona gelmişti. Gittim. Orada ben kapıdan giriyorum o beni görmedi. Diyor ki Yasemin nerede? Gelmedi mi hala? Hala gelmedi mi? Çünkü orada olması gerekiyor. Ama maalesef şimdi günümüzde bunlar yaşanmıyor. Bizler yaşatmaya çalışıyoruz ama bilemiyorum. Yani seviyorum ya ben orayı çok. Konak çok güzeldi ya bilmiyorum. Büyük bir kapısı vardı. İçeri girersin büyük bir avlu karşılar seni. Merdivenlerden yukarı çıkarsın. Bir sürü odalar var, mutfak işte bir şeyler. Bir aşağıda bir kapısı vardı, arka bahçeye çıkar. Alt bodruma inen kapısı vardı tam hatırladığım kadarıyla. Cumbası vardı dışarıya. Orası çok güzeldi. Orada çay kahve içmek. Ha, değişik bir yerdi. Yani günümüzde yok zaten. Ki o zaman bile bize çok değişik, güzel geliyordu. İçini görmedim restore yapıldıktan sonra ama dışı tabii güzel oldu. Çok güzel oldu. Çünkü çok yıpranmıştı. Bir de hani ev sahipleri bırakıp gittiği için satamadılar. Uzun süreler öyle boş kaldı falan. Bayağı bir yıpranmıştı ama şimdi görüntüsü çok güzel oldu. Yani değdi yani restoreye değdi. Tarih çünkü yatıyor orada bir. Çok güzel oldu. Şimdi görüşemiyoruz çünkü herkes dediğim gibi uzaklara gidince telefonlarla bir müddet görüşebiliyorsunuz. Ondan sonra bir telefon değişiyor veya herhangi bir şey olduğu zaman irtibat tamamen kopuyor. Gelirlerse arayıp soruyorlar. Çünkü biz orada ikamet ettiğimiz için onların yolu düştüğü zaman gelip bizi ziyaret ediyorlar. Ama öbür türlü görüşemiyoruz. Düğünler çok güzel olurdu. Eskiden kına geceleri falan evde yapılırdı. Yani bilmiyorum evler büyüdü, gönüller daraldı diye düşünüyorum. Mesela bizim o biz salonumuzda ne kına geceleri yapılmıştır, ne mevlütler yapılmıştır. Hani bütün konu komşu sokağa taşardı. O kadar güzel olurdu. Ya birisi sözlendi mesela mahallede komşunun çoluk çocuk işte herhangi bir şey. Yani mahallece eşlik edilirdi. O kadar güzel. Aa kızımı verdin, oğlanı mı nişanladın? Hani çok güzel şeylerdi ya. Hani şimdi bakıyorum mesela benim apartmanda birisi evleniyor benim haberim yok. Ne kadar üzücü bir şey değil mi bunları yaşadıktan sonra? Sadece salonda bir nikah veya işte bir düğün kendi başına. Hayır, paylaşmak yok. Dostluklar paylaştıkça artar diye düşünüyorum. Hani insanların bu kadar soyutlanmasını kendine hiç güzel değil bence. Ya eskiden hani şey olmazdı. Şimdi mesela işte pastalar her şey hazır alınıp geliniyor. Eskiden öyle değildi. Mesela ben kendi sözümden bahsedeyim. Sözüm yapılacak mesela. Bütün konu komşu, eş dost, herkes börekler, onlar bunlar yapıp herkes tepsi tepsi getirir. İkramlar bile böyle eşlikle yapılırdı. Bir kına gecesi yapılacak mesela o kuru yemişler, onlar bunlar hep birlikte komşular hazırlar. Çeyizler serilir, çeyizleri gelir komşular yapar, komşular eşlik eder. Mesela sen misafirinle ilgilen hani anneme. Komşular orada işleri yapar. Ne bileyim hakikaten çok güzeldi ya. Paylaşmak çok güzel. Çok güzeldi. Had safhadaydı. Mesela size geldim. Siz benim komşumsunuz. Hani ne yemek var bir tabak? Ben de oturur yerim. Sen bana geldin. Sofrada bir çorba mı var? Oturur yeriz. Bu kadar güzeldi. Hani biraz bizim herhalde lüks düşkünlüğümüz çok şeyi bitirdi diye düşünüyorum. Özentilerimiz bu güzellikleri bitirdi. Çünkü bizde bir tabir vardır. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer diye. Şimdi anlıyorum. Demek ki ne varsa misafire o çıkar, o yenilirdi. Ama biraz özentilerimizden dolayı çok şeyleri değiştirdik. Çok şeyleri kaybettik diye düşünüyorum. Değiştirmeyi de bırakın, kaybettik.
Bayramlar da çok güzel olurdu. Mesela ben hatırlıyorum annem yani tepsi tepsi baklavalar yapardı, yetmezdi. Niye yetmezdi? Şimdi benden de yardım isterdi annem. Kız çocuğu olduğum için. Anne yoruldum artık, sıkıldım derdim. Kızım olur mu öyle şey? Yani benim şu an hatırladığım 7-8 tepsi baklava yapıyordu annem. Onlar yetmezdi. Misafirin biri varken öbürü girerdi içeriye. O çıkarken öbürü gelirdi. O çıkarken öbürü gelirdi. Ha biz çocuklar ne yapardık? Bütün konu komşuya. Şeker toplardık. İşte kimisi para verirdi, kimisi şeker verirdi. Torbalarımızı alır giderdik. Sonra arkadaşlarla otururduk. Senin şekerin çok, benim şekerim çok. Bak her şey paylaşmaya, değil mi? Anlattığım her şey. Bak şimdi ben de hem anlatırken de farkına varıyorum. Hep paylaşarak güzel. Komşu komşu gezilirdi. Büyük küçük denilmezdi. Babamdan da öyle gördüm. Alırdı mesela bizi. Kim var? Sırayla. Herkese bayramcı gidilirdi. Onlar da aynı şekilde sana geliyor, iade yapıyor. Güzel, hoş sohbetler, şaka, şamata, ne bileyim yani. Anlatılacak gibi değil ya. Yaşamak lazım bunları. Şimdi bayramlar tatil amaçlı kullanılıyor. O zaman ambulans yok. Doktor yok. Taksi yok. Yani imkanlar o kadar sınırlı, telefon dahi yok. Mesela annem hastalanırdı, ben tekim evde değil mi? Camı açardım, seslenirdim. Annem hastalandı, gelir misiniz? Herkes gelirdi. Koşar herkes, kimi arabası mı var? Alır götürür. İşte kapı mı kilitlenecek, kilitler. Cam mı kapanacak, kapatılır öbürüsü. Herkes bir şey üstlenir. Ben bunları çok yaşadım. Çok yaşadım. Mesela benim evlendikten sonra oğlum küçüktü. Bir gün annem hastalanmıştı öyle. Kimse yok. Çocuk küçük. Camdan seslendim. Kahveci abimiz vardı karşımızda. O ona varana kadar yani. Hepsi koşup geldiler. Kimisi arabasını getirdi. Kimisi... Bak ben bunları düşünmüyorum. Onlar düşünüyor. Diyor ki çocuk şimdi ben annemle gideceğim için çocuk diyor ne yapacak? Çocuğun yanına da adam buluyorlar. Falan kişi de çocuğun yanında dursun. Bu kadar özveri vardı ya. Bu kadar güzeldi. Tabii şimdi eskiden şey yoktu ki. Mesela benim annem hayattayken bile yoktu parklar. Yaşlı artık kadıncağız bir yere giderdi mesela. İşte pazara gitmiş, alışverişe gitmiş veya biraz yürüyeyim demiş. Bana böyle yapardı gelirdi. Mobilyacının önünde oturdum biraz. Biraz o şeyin önünde oturdum. Esnaf kapısının önüne bir tabure bir sandalye koyardı. Yaşlılar veya işte hamilesi, çocuklusu veya elinde torbası olan dinlenebilsin oturup diye. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar güzel bir şey. Şimdi her yerde banklar var. Otobüs duraklarında bile var. O zaman yoktu. Parklar yoktu, banklar yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yani bizim bölgede hakikaten hiçbir şey yoktu. Başka yerlerde var mıydı bilemiyorum onu da. Bizim orada hiçbir şey yoktu. Bizim gençliğimizde kamplar, denize giderdik. Kamplar vardı o zaman. Kulüpler vardı, kulüplere giderdik. Çay partileri düzenlenirdi. Çay partilerine giderdik. Çay bahçeleri vardı. Oralara işte arkadaşlarla öyle oralara gidip vakit geçirirdik. Sahilde falan çok vardı. Samatya sahilde falan. Güzel nezih yerlerdi yani. Gençler bizler giderdik oralarda arkadaş gruplarımızla otururduk. Şaka şamata, sohbet, çay içerdik. Vakit geçirirdik yani. Sahile gitmek en büyük zevkimizdi. Çekirdeklerimizi alıp haydi sahile arkadaşlar akşam olduğu zaman haydi hep birlikte gidelim sahilde oturalım. Çok yani aslında oraya gitmek değilmişti güzel olan. Dostlukların güzelliğiymiş. Biz de zannediyordum hani sahil güzel olduğu için mi gidiyoruz acaba diye ama yok. O dostlukların güzelliğiymiş orada yaşanan aslında. Sonra ben tekrar gitmiştim. Bir zevk alamamıştım. Bir daha da gitmedim zaten. O zaman hep gazinolar vardı sahil çevresinde. Çay bahçeleri vardı işte. Güzeldi. Hani o döneme göre güzeldi. Kadınlar matinası olurdu gazinolarda falan. Bayanlar toplanıp oralara giderlerdi. Ama biz gençler genelde çay bahçelerine. Şu anda yine orada tren istasyonu falan yapımı falan var. Uzun süredir görmedim.
Şimdi yani yeşillik alanlar var, oturma alanları, piknik alanları falan yapıldı. Güzel oldu ama hani o eski dostluklar olmadığı için herhalde. Şu anda da inşaat durumunda olduğu için de gitmedim yani uzun süredir. Açık hava sinemaları vardı. Diğer sinemalar vardı. Her yer sinemaydı. Güzel filmler geldiği zaman herkes birbirini uyarırdı falan sinemaya şu gelmiş. Haydi hep birlikte. Öyle tek başına yok. Hayır hep birlikte. Mesela kuzenlerim vardı. Hala çocukları, amca çocukları hepimiz o zaman aynı belirli yaş aralıklarıyla. Hep birlikte gider. Hep birlikte gelir. O kadar eğlenceli, o kadar güzel olurdu ki o eğlenceler. Tiyatroya çok giderdik. O çevre tiyatrosu vardı, hala da duruyor. Pasajın yeri sinemaydı. Açık hava sinemasıydı. Mesela Köprülü Pasajı var şu anda. Orası açık hava sinemasıydı. Halam pasajın yanında oturuyordu. Çoğu zaman gidemezsek oradan halamın camından izlerdik aşağıya. O bir zevkti bizim için. Çok vardı da şimdi Aksaray'a inen yollarda vardı. O kadar çoktu ki sinema. Şimdi düğün salonu, Sayonara düğün salonu, orada sinema vardı. Çünkü o zaman başka kültürü yoktu. Mesela Kayseri'ye gittiğimizde de orada da benim arkadaşımın babası sinemacıydı. Orada da oraya giderdik sinemaya. Çünkü başka eğlence yoktu. Yapacağın bir şey yoktu. Gazinoya nasıl giderdik? Yani benim ailem olarak söyleyeyim. Ancak işte orada bir düğündü, nişandı böyle şeyler yapılırsa, sünnetler falan gazinolarda yapılırdı. Öyle giderdik ama öbür türlü eğlence amaçlı gitmezdik. Ya sanatçılar genelde işte gazinolara gelirdi. Ama dediğim gibi benim aile kültürüme uymadığı için izin verilmezdi. 14 yaşındaydım. Fatih Belediyesi'nin fotoğraf stüdyosunda çalışmaya başladım. O zaman Fatih Belediyesi Evlendirme Dairesi'nin içinde değildi fotoğraf stüdyosu. Şehzadebaşı'nda iş merkezinin içindeydi. Orada çalışmaya başladım. Orada çok seviyorlardı beni. Hani bir de yetiştirmek istiyorlardı küçük olduğum için. Çok da eğlenceli oluyor. Çok güzel bir işti. İşimi de severek yaptım yani o zaman. Çünkü hep mutlu insanlarla, pozitif insanlarla berabersin. Bu insanın psikolojisini çok güzel etkiliyor. Oradaki arkadaşlarımız da çok güzel. Orada bayağı bir çalıştım. Neden ayrıldım oradan? O zaman otobüsler falan çok kötüydü. Yani bize derlerdi ki genç kızsan otobüslere falan binme. O derece. Ya da binersen dikkatli ol, şöyle yap, böyle yap. Ben de burada hani annem falan da olmadığı için, abimle kaldığım için otobüse binmekten çekinirdim. Aksaray dolmuşlarına binerdim. Aksaray'da inerdim, Şehzadebaşı'na kadar yürürdüm. Hani sırf otobüse binmemek adına. O da tabii ki benim için yorucu olmaya başladı belli bir şeyden sonra. Ayrılmak zorunda kaldım ondan sonra. Yine yani pek bir değişiklik olmadı oralarda. Fazla bir değişiklik olmadı. Sonra da işte o parkların falan düzenlemesi yapıldı. O zaman tabii onlar yoktu. Çok bir değişiklik olmadı. Köprülü Pasajı yanlış hatırlamıyorsam 85 yılında yapıldı diye hatırlıyorum. O dönemde işte orada ilk dükkanı açan da biz olmuştuk. Abimle birlikte gelinlik işi yapıyordum. Orada da çok güzel anılarım var. Çok güzel dostluklar yaşadık. Bilmiyorum, yeni açılmıştı pasaj. Koca Mustafa Paşa'da böyle bir yer yok. Çok revaçta, çok lüks bir yer, güzel bir yer o zamana göre. O kadar güzeldi ki yani dükkan komşularımız da hep kardeş gibiydik. Mesela bugün ben yemek yapar getirirdim, hep birlikte yerdik. Yarın öbür komşum bir şey yapar gelirdi, hep birlikte alt katta yapar yerdik. Mesela o zaman telefon yoktu. Herkes de yoktu. Düşünün koca pasajda bir tek dükkanda telefon vardı. Mesela bana telefon etmek isteyen annem de işte önemli birisi beni aramak isterse orayı arar. Ben koşa koşa yukarı çıkarım. Orada müşterilerin içinde konuşuruz. Düşünebiliyor musun? Şimdi bir empati yapmaya çalışıyorum da. Şimdikilere böyle bir şey söylesen asla yapmazlar. Üst kattan koşa koşa gelecek seni çağıracak. Bir seni çağırmıyor. Hani bir tek ben değilim. Pasajda o kadar esnaftan herkese aynı şey yapılıyor. Bir tek orada telefon olduğu için. Allah herkesten razı olsun ya gerçekten. Sonra 86'da bir anormal bir kar yağmıştı İstanbul'da.
Yani bütün hayat durmuştu. Diz boyu kardı, ulaşım, her şey felç olmuştu. Sadece bizim pasaj açık oluyordu. Çünkü çevrede sıkılan insanlar pasaja eğlence amaçlı geliyordu. Hani gezmeye geliyordu, bir şeyler alışveriş yapsın diye. Biz pasajın önünde şey gibi, sanki Uludağ'daymışız gibi çıkıyorduk, kapatıyorduk dükkanları akşam saati. Kartop oynuyorduk. Ne bileyim, çok güzel anılar yaşadım. Çok güzel dostluklar yaşadım orada. Az evvel de söyledim ya, pozitif insanlarla iş yapmak çok güzel bir şey. Çünkü hep mutlu insanlar geliyor. Çünkü bir yolun başındalar. En güzel şeyi almaya geliyor senden. Yani çok güzel anılarım var ya. Nikah şekeri davetiyesine varana kadar hepsi vardı içeriğinde dükkanın. Güzel uğraşlar verdim yani, bilmiyorum. Güzel günler yaşadım. Mesela bitişimde iç çamaşırı mağazası vardı. Daha yeni sahipleri kiraya verdiler. Yeni bıraktılar. Hala devam ediyorlardı. Öbür yan komşum vardı mesela, giysi falan, kazak falan satardı. Bir yan komşum vardı, Bülent abi vardı. Kot çok revaçtaydı o zaman. Sırf kot satan özel dükkandı orası. Ne bileyim, yüncümüz vardı, çaycımız vardı, ayakkabıcımız vardı, bebek eşyaları satanımız vardı. Ama yani mesela benim ayrıldım, sonra kapattım ben dükkanı, ben evlendim, bebeğim olacak. Pasaja gittiğimde bana bebek eşyaları hazırlamış, bebek eşyası satan arkadaşım. Hani öbürü başka bir şey, öbürü başka bir şey. Yani düşünün bak, ben evleneceğim. O zaman alışveriş yeri ya Fatih'e gelirsin giysi almak için, diğerleri için de Kapalı Çarşı'ya gidersin. O kadar önemli. Ben çamaşırlarımı almak için, özel çamaşırım, arkadaşıma gelmiştim oraya. Çünkü biliyorum onda en güzelleri var. O bana en güzellerini verecek. Ya bu kadar da milliyetçilik vardı. Düşün yani, gitmişsin Kapalı Çarşı'ya, oradan geri getiriyorsun insanları ve ben arkadaşımdan alacağız. Mesela makyaj malzemesi satan arkadaş vardı. Onları geri geldik oradan. Hatta kayınvalidem demiş, kızım niye geldik o zaman biz oraları gezdik. Hani bu kadar da birbirini gözetirdi insanlar. Hani o kazansın. Çatalca taraflarına çok giderdik. O kent ormanlarına gidilirdi. Yani revaçta oralarda o zaman. Aa, çok güzel. Evet, Gülhane Parkı muhteşem. Bak, bana çok güzel şeyler hatırlattınız. Gülhane Parkı'nda konserler olurdu yazın. Barış Manço'sundan tut. Aklınıza kim geliyorsa muhteşem olurdu. Oraya çok giderdik akşamları özellikle. Yani en büyük favorimiz de oraya gitmek. Hala çok severim. Arada bir giderim, özlerim orayı. Çok güzeldi yani, satıcı yerleri falan vardı. İşte orada yersin, içersin. O zaman hayvanat bahçesi vardı, ufak da olsa içinde. Onlarla hani gezersin, görürsün. Değiştirdiler sonra, çok şey değişti orada da. Bir şey kalmadı yani eskiye dair. Hayvanat bahçesi kalktı. Çünkü o hayvanat bahçesi için herkes çocuklarını bile oraya götürürdü. Oraya giden insan çok olunca orada etkinlik çok oluyordu. Etkinlik bitti. Hayvanat bahçesi kalktı. Şimdi sadece gezinti yeri gibi bir hal almış. En son gittiğimde öyleydi. Geçen yıl gittim. Özlem gidermeye gittim yani. Çok güzel olurdu ama o konserler, şeyler, eğlenceler çok güzel olurdu orada. Yemek yemek için bir yere gitmezdim. Çünkü ben dışarıda yemek yemeyi seven birisi değilim. O yüzden zaten öyle yerlere de pek gidilmezdi. Yani çok da acıkmışsak bir pastanede poğaça yemek daha tercih edilirdi. Hani şimdiki gibi bu mesela küçücük bizim Paşa'da bile her yerde gıda sektöründe insanlar hep kapı önlerinde bir şeyler yiyorlar. Bana göre değildi açıkçası. Ya arkadaşlarıma göre de değildi. Böyle şeylerden hoşlanan insanlar değildik o zaman. Severdim. Elma şekeri satılırdı. Elma şekeri yerdik. Pamuk şekerleri yerdik. Leblebi tozu genzimize kaçardı. O bizim için eğlenceydi, o leblebi tozu. Sırf eğlenmek için herhalde yiyormuşuz o zaman. Ve hala da leblebiyi çok severim.
Başka neler vardı? Şeker çok tüketirdik. Hani bu boncuk şeker denirdi o zaman. Kırmızı kırmızı şekerler vardı. Hani bu kadar çok çikolata şey yoktu o zamanlar. Mesela benim ablam Almanya'daydı. Oradan getirirdi çikolata falan. Hani o zaman buralarda çikolata falan olmazdı. Şekerlerle. Şeker çeşitleri çok olurdu ve çok güzel olurdu onlar. Onları yerdik. Gofret türü şeyler. Yani onları tüketirdik daha çok. Lokum çok revaçtaydı. Mesela bizim Kayseri yöresinde lokum bisküvinin arasına konulup yenilir. Hala bizde devam eder bu. Hala zaman zaman ben evimde bile kare bisküviler, pötibör, lokum eksik olsun istemem. Zaman zaman canım çektiği zaman arasına koyup yerim yani. Bizim o Kayseri yöresinde çok revaçtadır, çok sevilen bir şeydir. Onlarla hani yer içerdik biz. Aslında daha da açıkçası sağlıklı beslenmişiz farkında olmadan. Şimdi çocuklara bakıyorum cipsler, çikolatalar, o boyalı boyalı şekerler, jel gibi olanlar. Bilmiyorum. Pek çocuğuma yedirmedim. Şimdi yeğenlerim var. Onlara da almıyoruz, almamaya çalışıyoruz. Kendimizce eski kültürü devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu şeker sucukları olurdu. Onlar falan yenirdi. Ne bileyim. Mesela akşamları hani şimdi koyuyoruz kuru yemişler, cipsler, kolalar, çocukların yediği şeyler, gençlerin bunlar. Ama bizim zamanımızda onlar değildi. Kuru yemişler konurdu. Mesela ne konurdu? Kuru üzüm, ceviz, badem, leblebi. İşte bu dediğim gibi o sucuk, şeker sucukları, lokumlar bunlar yenirdi. Hani ortaya gelen de bunlar olurdu ikram olarak. Aslında ne kadar sağlıklıymış, değil mi? Farkında olmadan çok güzel şeylerle beslenmişiz. Şimdi bunları tanımıyor bile çocuklar. Maalesef tanımıyorlar bile. Ve mesela ben elma şekerini hala çok severim. Görsem alır yerim yani o derece. Ya alışveriş için Paşa o zaman çok güzeldi. Şu anda yani birkaç yıl değil de şöyle bir 10 yılda çok bozuldu. Neden bozuldu? Bizim orada şey vardı, Fistan vardı 2 tane. Amcanın adı şu an aklıma gelmedi. Çok iyi bir insandı. Her kesime hitap eden bir mağazaydı orası. Yani genci de gelip oradan alışveriş yapabilirdi. En yaşlısı da, ortası da, genç kızı da. Çok da güzel ürünler olurdu. Sonra nasıl mesela alamıyorsun değil mi? Gidersin bakarsın vitrinlere. Bayramlarda Arife günleri herkese bayram harçlıkları veriliyor ya çalışanlara verilirdi. Arife günleri sabaha kadar açık olurdu mağazalar. Arife günleri gidersin. Herkes alışverişini yapar. Bayram yeri gibi olurdu sokaklar, mağazalar. Alamadın değil mi? Yani sana pahalı geldi. O amca bir indirim sezonu yapardı bayramdan sonra. İstediğin ürünü git al. Mesela ben hatırlıyorum o zaman 100 liralık bir pantolonu 10 liraya almıştım indirimde. Öyle de indirim yapardı ve o Fistan'da böyle kalabalıktan zor alışveriş yapardım. O derecedeydi. Amca vefat edince oğlu geçti başına. O da ne yaptı? Bu sefer daha çok genç kesime hitap eden şeyler getirmeye başlayınca diğerlerine gerek kalmadı. Yani alışveriş yapacak yerlerimiz kalmadı açıkçası. Yanında inci mağazası vardı. Çok güzel ürünler olurdu. Düşün mesela dışarıdan gelen benim kardeşlerim falan dışarıdaydı. Gelirlerdi. Hemen Fistan'da neler var? İnci'de neler var? O derece. Yani başka semtlerden bile oraya alışverişe gelirdi insanlar. Onlar da kalmadı. Kapalı Çarşı'ya giderdik alışverişe. Fatih, o Akdeniz Caddesi'ne çok gelirdik. Oralardan alışveriş yapıyorduk. Kapalı Çarşı o zaman çok güzeldi. Yani bir de bu arada satıcılar olurdu. O kadar uygun olurdu ki yani herkese hitap eden her şeyi bulursun orada. Sana ne lazım? Kapalı Çarşı'ya git yeterli denirdi.
Oradan her şeyini, ihtiyacını giderir dönersin. Peynirine varana kadar, giysine varana kadar. Ne bileyim aklına ne geliyorsa. Ama sonra o sokak satıcıları falan kaldırılınca Kapalı Çarşı da öldü. Ha yine gidiliyor. Ben mesela keyif için gidiyorum bazen. Orada gezmek bile bir ayrıcalık benim için. Ama öyle eskisi gibi alışveriş yapılmıyor yani. Yiyecek alışverişlerimiz evet bak o da güzel oldu. Toptancılar vardı o zaman. Hani böyle marketler falan olmadığı için. Toptan mağazaları vardı. Oralardan alışveriş yapardık. Toplu alışveriş yapardık. Benim ailemde öyle gördüm, öyle alıştım. Hala da aynı şekilde devam ediyorum. Hani gidip de yarım kilo, bir kilo bir şey almazdık. Toptan gidersin, yağını, şekerini o toptancıdan alırsın. Yani o da öyle güzeldi ki şimdi o gidersin toptancıya sana der ki bu pirinci alma. Yenisi geldi onu vereyim sana. Ha, insanlara bu kadar özen gösterilir, bu kadar değer verilirdi. Veya sana ne derdi oradan geçerken? İşte atıyorum Yasemin abla bak şey geldi. Alacak mısın? Mercimek geldi. Taze, yeni. İşte fasulye çok güzel. Alacak mısın? Bitti mi evdeki? Böyleydi. Böyle sorulurdu. Çok toptancı vardı o zaman. Ali Paşa'da vardı. Benim baba evimin hemen yan sokakta vardı. Gene baba evimin o Vidin Caddesi'nde vardı. Büyük toptancılar vardı. Oralardan alışveriş yapardık. Öyle küçük bakkallar var bir de aralarda. Onlar da zaten senin ailen gibiydi o küçük bakkallar. İstediğini gidersin. Çok bak bunu anlatayım size. Şimdi mesela eskiden öyle kova yoğurtlar falan hemen gidip marketlerden alamıyorsun. Tepsi yoğurtları gelirdi bakkallara. Mesela kek yapacaksın değil mi? Şimdi ben tek başıma yaşayan bir insanım. 2 kişiyiz. Ben şimdi koca şeyi alsam veya 1 kilo alsam ziyan olacak. Gidersin 250 gram bir bardaktır 250 gram. 250 gram yoğurdunu alır gelirsin o işini görürsün. Böyle şeyler de vardı bakkallarda. Bakkal sana derdi girerdin kek mi yapacaksın? Poğaça mı yapacaksın? Hani ona göre sana verir. Çok güzel şeyler yaşadık ya bizler. İnsanlığın hakikaten en güzel, belki daha güzeli vardı eskiden ama benim yaşadıklarım hakikaten en güzelleriydi diye düşünüyorum. Pazarlar olmazsa olmaz. Pazara gitmek bir zevkti. Hala da aynıdır. Kadınlar pazara gitmezse olmaz. Bazen derler ki mesela, pazara işin mi var? Yani bir şey mi alacaksın? Yok, pazara gitmem lazım. Hani gidip pazarı gezip. Ama pazarlar da çok güzel olurdu eskiden. Mesela o cuma pazarı muhteşem ürünler olurdu. Yani kimse gidip de mağazadan almıyordu çoğu zaman. Herkes cuma pazarına. Nerelerden geliyorlar biliyor musunuz o cuma pazarına? Sonra yani çok şeyi değiştirdiler. Mesela ben gittim en son bir kere cuma pazarına gittim. Mağazadaki fiyattan daha pahalı. Kendime şunu dedim. Pazardan neden alayım ben bunu? Öyle değil mi? Gezmek için gittim bir dedim bakayım merak ettim. Uzun yıllar gitmiyorum. Yani cuma günleri olmazsa olmazdı cuma pazarına gitmek. Fındıkzade'de. Hala aynı yerinde devam ediyor. Yani çok zevkli şeylerdi yani arkadaşlarla çıkardık cuma pazarı gezmeye giderdik. Ama neler alırdık, neler bulurduk. Şimdi yok. Hani mağaza şeyine çevirdiler pazarları da. O yüzden tamam gidiyor insanlar alıyor ediyor ama eskiyi biz bildiğimiz için eskiye göre çok şey değişti. Sokak satıcılar, sokak fotoğrafçıları vardı. Hani stüdyoya girip resim çektirmek de özeldi o zaman. Ancak ne zaman gidersin çok özel bir şey veya düşündüğün hani bu anı olarak kalsın dediğin fotoğrafları gidip çektirebilirdin. Onun haricinde resim yok. Herkesin fotoğraf makineleri olurdu. O fotoğraf makinalarında film takılırdı onlara. O film çekinmişin dolacak. Ondan sonra gidip tab ettireceksin. O yanardı. Tüh veya yarısı yanmış. Resimler gitti. Bir de sokak resimcilerimiz vardı. Bir amca vardı. İsmini şimdi hatırlayamayacağım. Amca sokakta gezerdi. Gelirdi bir dükkan varken benim, iş yeri varken. Çok resmimiz vardır mesela çekmiştir amca. Kızım bak böyle çok güzel olmuşsunuz arkadaşlar oturuyoruz ya. Kızım hemen alayım mı bir poz? Al amca. Amca işte sana birkaç gün sonra onları tab etmiş getirir. Veya bir hafta sonra. Veya hastaneye gidersin hastanede resimci dolanır.
Sokak resimcisi. Hani orada şimdi belki diyecek ki insanlar hastanede neden resim çekinilir? Ben de bunu çok söylemiştim. Nişanlıydım. Annem çok hastanede çok kaldı. Orada bütün akrabalar gelirdi hastaneye de. Yani anlatacak o kadar çok şey çıkıyor ki bakın. Hastane yani ana baba günü olurdu. Çünkü orada bir hasta varsa bütün eş dost akraba onu ziyarete gelirdi. Kalabalık bir resim çektirmiştik orada da, yine aynı amca oraya gelmişti. Ben de kızmıştım içimden. Dedim ki ya yani böyle bir şeyin anısı mı olur dedim. Yani niye çekindik ki acaba diye düşündüm. Şimdi resimlere bakarken diyorum ki iyi ki çekinmişiz. O kadar çok insan var ki orada, o resimde. Şimdi belki anlatınca hani insanlar inanamıyor. Mesela Samatya Hastanesi'ne bir yatan hastamız var değil mi? Sadece pazar günleri ziyaret olurdu. Bir gidersin, Allah'ım o merdivenlerden çıkana kadar ziyaret saati biter. Öyle kalabalık. Artık koğuş diyorum ben. O zaman böyle tek odalar, iki odalar falan yok. Mesela 10-15 kişilik odalar olurdu hastanede. Odanın içi insan kaynıyor. Yani birbirinden rica ederdi insanlar. Koridorlar insan kaynıyor. Hani birazınız çıkın da biz de girelim. Hastayı ziyaret edelim. Ne kadar çok şey değişmiş değil mi? Şimdi hasta oluyorsun. Alo, hasta mısın? Geçmiş olsun arkadaşım. Nasılsın, iyi misin? Bitti. Gönle dokunmak yok. Bunlar öldü. Bunlar da üzücü yani. Hiç hoş değil. Hiç güzel değil. Bilmiyorum. Verebildiğimiz kadar aslında gençlerimize bunları vermemiz gerekiyor. Çok şeyleri kaybettiğimizi fark ediyorum. Artık hani belli bir yaşa geldikten sonra insan daha çok fark ediyor. Şimdi mesela hastalanıyorsun. Alo, nasılsın? Bitti. Yok. O hastaneye gidilir. Hastane istiyor. Ya da gittik ya, bu pazar gittik. Sadece pazar günleri ziyaret olur. 1 saat. Ne istiyor canım? İşte o senden ne istemişse. Öbür hafta onu hazırlarsın, götürürsün, o yesin. Mutlu etmek, gönle dokunmak. Ne kadar güzeldi. Yani hastalıklar bile güzelmiş diyorum eskiden. Şimdi yok. Hiçbir şey yok. İbadetlerimizi yapmak için ben kendi kişisel olarak söyleyeyim. İbadetlerimizi yapmak için bir yere gidemiyorduk. Burada gidemedim yani. Kayseri'de tamam gidiyorduk ama burada gidemedik. Niye gidemiyorduk? İşte insanlar arasında o kadar çok şeyler anlatılırdı ki o zaman. Mesela ben Sümbül Efendi'nin karşısında oturmama rağmen Sümbül Efendi'nin camisine yıllar sonra gitmiştim. Girmiştim içeriye. Daha ileri gideyim. Mesela benim oğlum o zaman 5,5-6 yaşına yaklaşıyor. O zaman yasaktı. Bir de yasaklı dönem vardı. Çocuğu dedim camiye göndereyim de hani bir şeyler öğrensin. O maneviyatı yaşasın diye. Hocaya gittim, dedi kızım dedi yaşı dedi tutmuyor. Hani ceza falan alırsın dedi. Hiç dedi yollama. Ben dedim ki sorun değil dedim. Hani kayıt falan yapmana gerek yok. Ama dedim gelsin burada dedim. Hani o maneviyat bir şeyler öğrenir. Tanıdığı için hatır öndeydi her zaman. Senin hatırına gelsin dedi. Ama kayıt yapmıyorum. Tamam dedim. Mesela benim oğlum hep duaları falan o şekilde öğrenmişti oralarda. Hatta hoca demişti ki sonra, iyi ki yolladın ha. Öbürlerinden daha çok meraklı. Hani çünkü okul bilmiyor, şey bilmiyor ya, onun için çok cazip gelmişti o. Sonra benim oğlum işte kaç yaşındaydı? Tam şu an 10-12 yaşına mı geldiğindeydi. Yok o kadar olmamıştı. Devlet yasak getirdi. Yaş sınırı getirdi camilere girmek için. Ondan sonra kimse camilere falan çocuğunu gönderemedi. Nasıl gireceksin camiye? Ancak namaz kılmak için giren giriyordu. Yoksa hani öyle dediğim gibi yani orada Sümbül Efendi Camii vardı. Kur'an öğretiliyor, o oluyor, bu oluyor ama ya o kadar çok şey anlatırlardı ki ben gitmeye bile korkuyordum tek başıma camiye. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir dönemler yaşamışız? Yani şimdiki rahatlık, Allah'a binlerce şükürler olsun. İstediğim camiye giriyorum, namazımı kılıyorum. İstediğim camiye gidiyorum, namazımı kılıyorum. Ramazanlarımız muhteşem oluyor, camilerimiz. İstediğin camiye git. Simit dağıtıyoruz camilerde sosyal işler yaptığım için. Ne bileyim tatlı dağıtıyoruz, lokma dağıtıyoruz. Yani sosyal birliktelik çok güzelleşmeye başladı.
Ya ulaşım için şehir içi olarak mı soruyorsun? Otobüsler vardı ama berbat bir otobüslerdi. Pislik içinde, çok özür dilerim. Yani anlatılacak gibi değil. Dediğim gibi bir de çok çirkinlikler yaşanırmış, bilmiyorum. Bize ısrarla denirdi ki otobüse binmemeye gayret edin. Binmek zorunda kalırsanız da ana duraklarda oturulacak yere binin. Ayakta falan kesinlikle binmeyin diye. Hala bak, bu bende kalıcı bir şey olmuş. Hala ana duraktaysam, oturmayacaksam o otobüsle beklerim, oturacağım şeye binerim. Yani hiç güzel değildi. Dediğim gibi mesela ben Koca Mustafa Paşa'dan otobüs var. Şehzadebaşı'na Aksaray'dan yürüyerek gidip geliyorum. O derecedeydi yani. Sokağımızda zaten işte o Ahmet Paşa'nın konağı var. Hala şu an duruyor. Sümbül Efendi haziresi var karşımızda hemen. Mesela biraz ileriye gidiyorsun, Uyku Dede Türbesi var. Yedi Şehitler var benim evime inerken. Aşağı inerken, Silivri Kapı'ya doğru inerken bizim evin yan sokaktan orada tarihi bir çeşme var. Tabii hatırlıyorum, mesela o çeşmede sular akmazdı eskiden. Hiç su akmazdı. Suyu nereden alacaksınız? Ya cami musluklarından veya o çeşmeler vardı. O çeşmelerden gidip sır kuyruğa girerdik. Bidon bidon su doldurup getirir depolardık. Onları tüketirdik. O çeşmeler kullanılırdı. Sonra kullanılmaz hale geldi. Sonra bir ara böyle izbelik yerler haline geldi o çeşmeler falan. Fatih Belediye'miz sağ olsun restore ettiler, düzenlediler oralar falan. En azından tarihi yapılar açığa çıktı. Kullanılmıyor ama hani en azından orada bir tarih var, bir geçmiş var, bir yaşanmışlık var. Onlar hep kullanılıyordu yani bizim dönemimizde. Benim yanımda, şu anki evimin yanında. Kendisi de orada caminin bahçesinde yatıyor zaten hazır. Kasım Çelebi Camii. Küçük bir cami ama maneviyatı içeri girdiğiniz zaman yaşıyorsunuz. Mesela ben yıllardır orada oturuyorum ama bu sene o Kasım Çelebi Hazretlerini daha iyi tanıdım. Daha güzel anlatıldı bu yılki Ramazan'da. Biraz mesela sokağın öbür başına gidiyorum. Orada Ahmet Çelebi Camii var. Yani bu insanlar hep kıymetli insanlar. Gidiyorsun, Uyku Dede Türbesi var. Yedi şehitler var. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'un fethinde şehit olmuş kişiler. Yani her gün geçerken oradan selam verip geçiyorsunuz. İşte şehitler ölmez. Onlar bizi görüyor. Biz onları görmüyoruz. Ben her gün geçerken onlara selam verip gidiyorum. Ve selamımı alıyorlar, onu da biliyorum. Valla surları da benim dönemim, gençlik dönemlerimde falan, oralar sur dipleri de çok kötüydü. O yüzden oralara kimse girip şey yapmazdı. Sonra bizim yine Fatih Belediye'miz oraları bayağı bir düzenleme yaptı. Benim evimin arkasında hemen buz pisti yapıldı. O bölge temizlendi. Konak yapıldı hemen evimin yan hizasına. Arkasında buz pisti yapıldı. O bölge tamamen temizlendi. Bu sefer o güzergahtaki bütün her yer temizlendi. Surlar açığa çıktı. Ben mesela ilk defa surları nerede görmüştüm? İstanbul'un fethi gösterilerini yapmışlardı surlarda. Bayılmıştım. Çünkü oralara gidemezdin, giremezdin. Sadece geçersin kapılardan. Dikkatli geçersin, onu da herkes bir şeyler anlatır ya. O yüzden bir tarih yatıyor yani. Çünkü o sur içini kapsayan bölge, o camiye de işte o tarafları hep anlattığım gibi anlatıldığı için oralardan geçmek biraz bana göre şeyler değildi. Yalnız olmamdan da kaynaklanan bir şeydi herhalde. Oraya da yıllar sonra içine girip oradaki o yatırları falan görmek nasip oldu. Dediğim gibi yani kendime şunu söylemiştim oraya gittiğim zaman. Yani burada bu kadar kıymetli kişiler var ama benim haberim yokmuş. Camiyi biliyorsun, duyuyorsun ama birebir yakının ama muhatap olamıyorsun. Hani ne olduğunu farkında değilsin. O kadar kıymetli kişiler yatıyormuş orada. Silivri Kapı İlköğretim Okulu, Koca Mustafa Paşa İlköğretim Okulu var.
Silivri Kapı olarak bilmiyorum. Ha, tarihi olarak Koca Mustafa Paşa. Belki eskiden şeyseydi. Silivri Kapı'da bir tane okul var. O da Ali Suvayi İlköğretim Okulu vardı eskiden. O oğlum da benim orada okudu. Mahalle okuluydu. Maalesef dedim, neden dedim. Siz ne kadar vermeye çalışsanız da karşıdaki almıyorsa bir şey yapamıyorsunuz. Mesela o eski dönemdeki komşuluklar hala devam ediyor. Mesela anneleri ölmüş, benim komşum olan atıyorum işte baba ölmüş, annesi ölmüş, çocuklarıyla bile aynı ilişkiler devam ediyor. Bu kadar kıymetli. Hani mesela ne diyeyim, yan komşumuz vardı benim baba evimde. Kızları evlendi, hep uzaklara gittiler falan. Mesela beni gördükleri zaman annelerine gelip de ablam nasılsın? Hani o ses tonu bile o kadar farklı ki. Ama şimdiki insanları mesela ben kendi apartmanımda da, kendi eş dostlarımda da, hani komşuluklarımda bunları yapmaya çalıştım. Çok çalıştım. Çoğu yerde devam etti. Ama mesela çoğu insan kabul etmiyor yani böyle şeyleri. Ulaşamıyorsunuz o insanlara. Hava kirliliği had safhadaydı. Benim oğlum küçüktü mesela. Yeni evliydim. Çocuğun ağzına böyle kapatırdık. Eve gittiğimizde mesela 100 metre, 150 metre yürüdüğümüzde bilemedin 200 metre. Bu ağzına burnuna gelen yer simsiyah olurdu. Yani sokaklar, asfalt bile yoktu ya. Ne diyeyim yani artık. Yani ben topuklu giymeyi çok seven bir insandım. Belimden ameliyat olana kadar. Benim en büyük kızdığım şeydi o taşların arasında topuklarım yaralanıyor diye. Yani caddeler falan berbattı. Altyapı sıfırdı. Yani sürekli bir bakarsın onun kanalı patlamış, onun orada kapısında bir şey olmuş, onun orada bir şey olmuş. İnsanlar hep böyle kendi mücadelesiyle o sorunları gidermeye çalışırdı. Şimdi her yer asfalt. Ne bileyim, ben mesela şahsıma bir şey görüyorum. Küçücük bir orada kaldırım kırıntısı görüyorum. Çekiyorum, hemen atıyorum. Bir saat sonra bir bakıyorum Fatih Belediyesi gelmiş düzeltiyor orayı. Mesela şu anda benim sokağımda inşaatlar var. 2 tane dönüşüm var. Tabii bunlar kamyonlar falan gelip giderken kaldırıma falan zarar veriyor. Ne oluyor mesela? Hemen haber ediyoruz. Bir bakıyorsun 1-2 saat geçmeden aynı şekline dönüştürüyor gelip belediye. Hani çöplerimiz, yani sokaklarda artık çok özür diliyorum ama o çöplerin kurtlarından yürünmüyordu. Artık bırakın çöpü. O çöpler yığılıyordu, kurtlar oluşuyordu, böcekler oluşuyordu. Yani anlatılacak gibi değil. Şu an çöpün kenarında bir tane poşet görsem ben hemen bildirim yapıyorum. Orada dışına çöp koymuşlar diye. Anında belediyenin aracı geliyor, tertemiz. Çok fark var. Benim için onur. Bir ayrıcalık. Benim dedem savaşlarda 13 yıl kalmış bu vatan için. Ben anneannemden dedemin savaş masallarını dinleyerek büyüdüm. Çok güzel anılar, şeyler öğrendim. O yüzden biraz şeyimdir, böyle gözü karayımdır. Vatan benim için her şeyin üstündedir, önündedir. İstanbul benim için bir ayrıcalıktır. Çok kıymetlidir. Özellikle Fatih benim için tarifi yok yani. Muhteşem benim için tek kelimeyle. En güzel, ben diyorum mesela eşime öyle demiştim. Bana en güzel villayı da yaptırsan, en güzel yere de götürsen, ben bu ayrıcalıktan yanayım. İstemiyorum. Ben seviyorum. Mesela ben ablamı arıyorum. Gel bir kahve içelim. Bu benim için özel. Çok daha değerli. Dediğim gibi yani şimdi bu kadar şey anlattım mesela. Burada yaşamak bile bir ayrıcalık yani benim için. Peygamber övgüsüne mazhar olmuş bir yerde olmak bile bir ayrıcalık.